Şehir bizi dışladı, tutunamadık. İşten kovuldun. Köye göç edelim dedik. Köye göç ettik, başardık da. Sonra gittik sosyal mecraya, YouTube'a video çekmeye başladık. O işte planların tamamen dışındaydı. Elde ettiğim bütün mutluluğu bir anda böyle dünyaya, kamuya açmış oldum. O büyük bir hasar, büyük bir yıpranma verdi. Yeni ekip arkadaşları, yeni ekip arkadaşlarının ayrılışları. Bir anda böyle bir travma, bir kaosun içinde buldum kendimi. Tam orayı düzelteceğiz derken, orada bir temizlik yapalım derken bu sefer aile bir sıkıntı. Bir de boşanma denk geldi. Hadi boşandın, sadece onunla da bitmiyor. Sıfırdan yeni bir hayata. Tamamen sıfırdan 41 yaşında yeni doğmuş gibi yeni bir hayata çıktık. Boşanmışsın, bekar babasın, 5 kuruş paran yok ve tekrar ayağa kalkmak zorundasın. Tam kalkacağız derken gittik, bir salaklık ettik. Ticarethane açtık kendimize. Fark edenler kamp alanı. Bir de oradan darbe yedik. Bir 4 senede orayla boğuştuk mu? Burası Muğla Dalaman Karacaağaç Köyü. Dalaman Karacaağaç Köyü Muğla'nın en özel doğal güzelliklerinden birine sahiptir. Köy, Köyceğiz Gölü ve Dalaman Çayı'nın arasında yer almaktadır. Köyün etrafı çam ormanları ve zeytinlikleriyle çevrili olup köyün yakınlarında tertemiz denize girilebilecek plajlar da bulunmaktadır. Dalaman Karacaağaç Köyü günümüzde tarım ve hayvancılıkla uğraşan sakin bir köydür. Bu köyde bir ekonomist çoban yaşıyor. Mustafa Yılmaz. Yıllarca İstanbul'da beyaz yaka olarak çalıştı. 2016 yılında aslında örnek olabilecek bir modelle kırsala göç etti. Tarım ve hayvancılık konularında kendini geliştirmiş, akılcıl uygulamalar yapmış, başından sıkıntılar geçip sıfırı tüketmiş Mustafa tekrar ayağa kalkmayı bilmiş. Şehirden kaçışların sayısı henüz az iken bu radikal geçişi ilk başlatanlardan olan Mustafa kendi hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ben Mustafa Yılmaz, 45 yaşındayım. Yaklaşık 9 sene önce İstanbul'dan Ortaca'ya göç etmiş. Orada başına türlü işler geldiği için hayatını yine bambaşka bir yöne evriltmiş. Ailesi dağılmış, yeniden hayata başlamış, sıfırdan yeni bir hayat kurup sonra ikinci kez köye göç eden, şu anda bir kız babasıyım. Hayatım tamamen değişti. Etrafa baktığımız zaman da bunu okuyoruz. Hep böyle eskiden kalmış bir şeyler var gibi evin etrafına baktığımızda. Tabii. Hemen hemen her şeyin hikayesi var. Kampta hatırlıyorsan yaptığımız bungalovlar vardı. Ben onları da söktüm. Oradaki hatalarım aslında buradaki ağaçlar. Onları da bizzat emek harcayıp buraya getirdik. Burada bunları yakayım diye. Ben şimdi bunları küçük küçük parça parça sobalık yapıyorum. Sobama atıyorum. Yanarken karşısına geçip izliyorum. Bir de kendi kendime şey diyorum. Yaptığın hataları sobada yakıp onlarla ısınıyorsun. Şöyle bir özelliğin de var. Hemen de ev buluyorsun. Ev konusunda şanslı olduğum söylenebilir ama Murat'ım, şans gayrete aşıktır. Öyle hiçbir şey senin kucağına şak diye düşmüyor. Sen tasarlıyorsun, istiyorsun, uğraşıyorsun, harekete geçiyorsun. İnanışına göre doğa mı dersin, evrene mi mesaj dersin, enerji mi dersin bilmiyorum. Bu gayretine göre bunun karşılığını da alıyorsun. Çoğu izleyicimiz biliyor. Bu bir yola çıkmak aslında. Harekette bereket vardır diye sen de hep söylersin. Tabii. Ama o hareketle bereketin arasında uzun bir yolculuk vardır. Herkes de bunu karşılayamıyor. Şarj oluyor elektrikli aracın. Evet. Yaklaşık 10 aydır bunu kullanıyorum. Bu benim değil bu arada, kiralık. İşte doğayla daha barışık olabilme adına elektrikli araç sevdamızı bir kiralık üzerinden gideriyoruz. Keyifli mi? Açık söyleyeyim, şey kadar değil. Fosil yakıtlılar kadar keyifli değil. Keyifli olan tarafı sana verdiği duygusal haz. Yani ben çevreyi kirletmiyorum. Fosil yakıt kullanmıyorum. Onun ÖTV'sini ve senesini ödemiyorum gibi bir şeyin var. Tarafını belli ediyorsun. Tabii tabii. Çok yakınlarımızda tatile gelenlerin sıklıkla geldiği çok güzel plajlarımız var. Denizi seviyor musun? Hani sevmemek mümkün mü? Sevmesen niye Muğla'ya gelesin? Herkes sevmeyebilir ama bir şekilde yol düşebilir. Yok, ben deniz aşığıyım. Bir de seçeneğin çok fazla.
Şimdi ortam biraz karışık görünüyor olabilir. Ben buraya yeni taşındım. Ama ilkbahara doğru, istersen yerlerini de gösteririm. Her şey hazır, planı programı hazır. Sulama havuzu, suya yakın yerde işte sebze bostanını, yükseltilmiş sebze yataklarını, serayı şu sağ tarafa kuracağız. Buraya yapacaksın sebze yataklarını. Yani bütün çiftçilik işlerini buraya yapmayı planlıyorum. Önceki deneyimlerinden ders alarak birkaç tane farklılık yapacağız. Farklılık derken mesela daha önce gelişi güzel yapıyorduk. Bilgi azdı. Şimdi güneşin doğuş batış doğrultusuna göre suya yakınlığı, tamamen etrafı kapalı, hiçbir hayvanın içeri giremeyeceği sebze yataklarından oluşan bir ortam. Hemen yanına serasını yapacağım. Yaklaşık bana işte 60-70 metrekare bir alan yeterli olacak bu noktada. Kendi yaşam tarzına göre. Tabii kendim için sadece. Eve de yakın. Yani çok fazla araziye dolaşmamış oluyorsun. Tabii. Hem kontrolün altında hem gözünün önünde, görsel olarak da bizi tatmin edecektir bayağı. Evet. Bu arada şu leylandileri görünce aklıma geldi. Başka var mı o tarafta? Yok. Bu leylandiler mesela baktığınız zaman tamam doğal bir duvar olabiliyor. Genelde de bu fikir verilebiliyor. İşte yeni karşılaşan insanlar bu tip durumla, bu tip hayatla bazen dibine bu senin işte sebze yatağında dikeceğin şeyler neyse dikebiliyor. Hiçbir ağaç düşman değildir ama işte o bir şeyler ekersen onlara zarar verir. Yaşatmaz yani. Mesela sebze yatağının ufak böyle bir kısa avantajı nedir? Yani şurada olmasındansa sebze yatağının içinde olsunun karşılığı nedir mesela? Sebze yatağı, Hiç bilmeyen anlatır gibi. sebze yatağı küçük saksılarda değil de büyük saksılarda yapıyormuşsun gibi düşüneceğin, çok rahat kontrol edilebilir, su ziyan etmeyen, gübre ziyan etmeyen, yerden yüksek olduğu için haşeresiyle mücadelesi çok daha kolay olan ve çok daha verimli sonuçlar alabileceğin, yine böyle hani damla sulamada nokta atış yapıyoruz ya, orada da sadece baktığın kısma, ilgilendiğin, senin verim alacağın kısma yöneldiğin, pek çok faydayı aynı anda sağladığın bir sistem. Evet. Bu hayata ilk defa geçenler için bence biçilmiş kaftan. Çünkü her şeyi bilmiyorsun. Çok detaylı. Yani 40 yıldır çiftçi olan birisi bile her şeyi bilmediği bir durumda. O yüzden sizin eksiklerinizi, hatalarınızı toparlayacak nitelikte hemen ya bir şeyler ekmek istiyorum dediğinizin karşısına koyacağınız bir şey. Evet. Hemen 4 tane bir şey çevir abi. Tahta olabilir, taş olabilir. Bu arada senden aldığım müthiş bir fikir. Bak işte fikir şeyi böyle bir şey. Şurada gezerken sen kampta benim kullanmadığım eski pencereleri gördün. Evet. Ahşap pencereleri. Evet. O pencereleri sebze yatakların da hazır dedin. Halbuki aklımdan öyle bir şey geçmiyordu. Getirip burada kendim sebze yatağı yapacaktım tekrar. İnşa edecektim. Halbuki hazır, dikdörtgen, istediğim yükseklikte getireceğim, koyacağım ve içine toprağı koyacağım. Hazır. Ve senin sayende. Estağfurullah. Yani o gözler artık alışmış ya her şeye. Yani. Otomatikman bilinçaltından çıkıyor. Gelmedi benim aklıma mesela. Şimdi benim göçüm çok planlı bir göçtü. Yani oturacağın yere karar verme süreci, içine sinen ihtiyaçlarını, yapmak istediklerini karşılayabilecek imkanların bulunduğu, sulanabilir tarım arazisinin olduğu hayvanlara kolay bakabileceğin, çok da şehrin dışında olmayan, evet şehrin dışında kırsalda ama hani rahatlıkla da bir yerlere gidebileceğin orta bir mevki, güzel bir tercih. Bunları yaptık, başardık. Çünkü çok planlıydı. Fakat kul plan yapar kader güler ya. Senin planlamadığın, ne kadar planlı olursa olsun planlamadığın bazı şeyler yaşanıyor. Ve bunların hiçbiri aslında lokasyonla ya da kırsalla alakalı değil. Burada başıma türlü iş geldi. Değil Fevziye'ye, Ortaca'ya göç etmek, Kahramanmaraş, Elbistan'a da göç etsem, Karadeniz'e de gitsem bunlar yaşanacaktı. Farklı olan şey, başına iş getiren şey insan unsurunun kendisi. Çünkü şunu bilmelisiniz. Geldiğin yerde sosyalleşirken farklı lisanı konuşan ve senden tamamen farklı bir kültürle büyüyüp farklı beklentilerle davranan ve senin de ona ayak uydurmak zorunda olduğunu düşünen farklı bir insan kitlesiyle yaşayacaksın. Ben bunu tam olarak hesap edemedim. Öpücük ver. Bak abi işte sabahları ben buna uyanıyorum. Benim bütün çevrem böyle oluyor. Burası normalde koyun alı. Yalnız benim bir barınağım vardı biliyorsunuz. Onları da işte o kamp kapandıktan sonra taşımam gerekiyordu. Özel bakım gerektiren 2 taneyi buraya aldım.
koyunlar olana kadar, daha doğrusu bunların yeni barınağı yapılana kadar burada ikamet edecekler. Yeni barınak tamamlandığında oraya geçecekler. Onları da yerine koyunlar alır. Piyanom benim 3 bacaklı. Bir kaza sonrasında bir bacağını kaybetti. Evet ya, bu böyle devam ediyor hayatına değil mi? Çok neşelidir. Koyunculukta yine aynı prensip. Yani özellikle bir çoban olayım, bir sürü koyunum olsun, onları üreteyim ve satayım mantığıyla değil, sadece kendi ihtiyacımı karşılayacak kadar minimal düzeyde yapacağım. Önümüzde özellikle Türkiye hayvancılık ekonomisinde çok zor günler var. Yakında muhtemelen benim hesaplarıma göre etini kendi üretemeyen yiyemeyecek noktaya gelecek. İhtiyacım kadar yapacağım. Kendim davutacağım, yani senin anlayacağın. Hayatımda bir problemle karşılaştığım zaman tabii bu içinde bulunduğun ortam ve yaşadığın yıl sayısıyla ilgili olarak değişiyor. Zaman geçtikçe, şartlar değiştikçe aslında iyi diye sana sunulanın iyi olmadığını, aslında kaygıların öncelikle sağlık, sonra sosyal güvenlik ve belki mutluluk ve sonra aile olduğunu görüyorsun. İşte böyle evriliyor kaygılar ve itici güçler. İstanbul'dan kaçmamız gerekiyor, kırsala gitmemiz gerekiyor dedirten itici güç korkuydu, kaygıydı. Ya İstanbul'da nasıl yaşarım ki ben kızımla beraber, ailemle birlikte çocuklarımı nasıl büyütürüm? Ya da arzu ettiğim o yeşil, temiz hava içeren, hayvanla, doğayla barışık hayatı ben İstanbul'da nasıl yaşarım? Acaba başıma metroda giderken bir şey gelir mi? Ya da günün 3-4 saatini trafikte geçiriyorum, ya bu akıl kârı mıdır, bu insanlığa dair bir şey midir? Soruları, korkuları, kaygılarıyla buraya göç ettik. Buraya göç ettikten sonra hikaye bitmiyor. Hani kaçtın kurtuldun diye bir şey yok. Daha farklı lisanı konuşan insanlarla iletişim kurmaya çalıştığın, sanki böyle ülke içinde başka dilin konuşulduğu başka bir ülkeye gitmişsin gibi oluyor şehirden köye göçtüğün zaman. 9 yaşına geldi benim kızım Aden, Allah bağışlarsa. İşte ona daha iyisini nasıl verebiliriz? Sağlıklı ruha sahip çocuk yetiştirmek burada çok daha kolay. Şehirde yaşamadığı için kayıp diye nitelendirebileceğin biraz daha imkanlara kolay erişim. Burada imkan yok değil, imkan var ama imkanlara erişim kolay değil. Şehirdeki çocukları görüyorum, kırsaldaki çocukları görüyorum. Çok doğru bir karar verdiğimi en azından çocuklar için anlayabiliyorum. Fevziye'de yaptığım güneş enerjisi vardı biliyorsun, elektriği güneşten üretme. O projeyi yine burada uygulayacağım. Hatta orada biraz daha değişik işler yapacağım. Elektrikli bir araç, güneşten elektrikli aracı besleme, elektrikli araçtan da akşam evi besleme. Akü kullanmadan akü olarak elektrikli aracı kullanabileceğin, bunun hatta araç bile belli. Güneş enerji sistemini önce kuracağız. Sonra bu düzeni tertip edeceğiz. Ve mümkünse işte elektrikten bağımsızlığımızı ilan etmeye çalışacağız. Yine Fevziye'de yaptığımız gibi ama vakti var. Onun dışında bu depoya yağmur hasat edip kazandığımız suyu hidrofor yardımıyla yine sisteme verme. Elektrikte olduğu gibi suda da tam bağımsızlık değilse bile bir şeyler yapabilme, bir şeyler katabilme hareketi olacak inşallah. Ondan sonra iş biraz daha büyüyebilir, depo biraz daha büyüyebilir. Belki tüm su ihtiyacımı buradan karşılayabilebilirim. Abi, baktım onların aralarında bir tatlılar var da sana göre bir şey buldum. Ben sana bir kere bu pozu verdirmem lazım abi. Şöyle tut. Sen çünkü şu pozisyonda bakın. Tabi bilenler var da bunu bu şekilde sen bir çoban olarak buradaki hayatına başlarken koyunlarınla, işte hayvanlarınla değil mi? Şu pozu vererek insanlar seni tanıdı. Aslına bakarsan benim kişisel olarak da yanında olmak istediğim tarafın ve zamanın bu olduğu için şu zaman video çekiyoruz. Sen sanki şu an senin hazırlandığın hayat var ya, sanki ona aitsin. O yüzden de şu pozu mutlaka vermen lazım. Ben de bu arada oraya ait hissediyorum ki ikinci köye göçü gerçekleştiriyorum. Evet. Birinci terasa indik. Herkese nasip olmaz böyle. Sen kiralarken bu teraslama olayı var mıydı? Vardı. Sağ olsun. Oturdu, uğraştı. Burası ilk hali dağ gibiydi. Sonra hatta yaparken de fikir almıştı benden. Teraslama yaparak böyle taraça şeklinde
Hem böyle arazi bir miktar daha büyümüş oldu yüzeysel olarak. Hem de düzgün, işlenebilir bir hale geldi. Her birine de harnup ağaçları yani keçi boynuzu ağaçları dikti, fidanlarını. Evet, onları gördüm. Onları da soracaktım. Mesela arkadaşlar, bu bölgede, bizim bu yaşadığımız bölgede çok fazla tercih edilen bir durum değildir bu. Bu harnup ağaçlarının dikmesi. Kim bilir nereden, hangi fikri aldı. Bir de kulağınızda çalınan durumlardan bir tanesi de ya araziniz herkes düz olmasını ister, yemyeşil olmasını ister ama avantaj ve işlevsellik anlamında böyle teraslı veya meyilli olması %51-49 daha avantajlıdır. Eğer hayvancılık ya da tarım yapacaksan Evet, evet. kesinlikle daha avantajlıdır. Çünkü su durmaz. Ovada su durur, onunla uğraşırsın. Bitkinin ya da ağacının canına okur. Ama burada çok daha rahatsın o konularda. Bu arada 5'ten biraz büyük gibi 6 metre gibi mi araları sanki? Gibi falan. 7 değil mi? 7'şer metre aralıkta. Bir şey ekeceksen araziye uygununu seçmen lazım. Hem iklimine hem toprağına uygun çeşidi seçmen lazım. İşte seçenekler biraz daralıyor. Ne oluyor? İşte ceviz olabilir. Akla gelen diğer zeytin vesaire tarzı şeyler olabilir. Klasik o. İşte bak, asıl cevabı sen şu anda verdin. Onlar klasik. Herkesin yaptığını yaparsan fark yaratamazsın. Fark yaratman için herkesin yapmadığı katma değerli bir şeyler, biraz senden katarak biraz da ürünün katma değerinden faydalanarak yeni bir şeyler yapman lazım. Bu ticari başlık altına konuşulacak şeyler. Ama mesela atıyorum, çok tanıdığım var. Ya buraya, bu köye hep sürekli buğday ekiyorlar. Ya bir kere bunu aşın. Bunun dışına çıkalım bir. Bak, benim şöyle bir önerim var diyen mesela köylerde rastladığım arkadaşlarımız da oluyordu. Bu da başka bir fikre hizmet eden bir şey. Tabii. Burada bak, sulama havuzu var, istersen onu da göstereyim. 4 ayak üzerine düşmüşsün yani. Biraz öyle. Su benim için çok önemli. Çünkü bostan yapılacak, sera yapılacak. Normal köylüye verilen sulama suyunu, ben zaten salma sulamaya karşı olduğum için, hani o yüzden yapılmamış bu ama benim hoşuma giden bir durum. Salma sulama sevmediğim ve yapmadığım ve yaptırmadığım için benim gayet ideal. Salma suyu depoda topluyoruz. Ben 15 günde bir haftada bir havanın sıcaklığına göre zaten sistem kurulu. Ağaçların altında damla sulama şeklinde her ağaca gidecek şekilde hem su ziyan etmeden nokta atış ve su problemi yaşamadan burayı geçebiliyoruz. Her şeyin başladığı videoyu hatırlıyorsun. Başladığı videoyu hatırlıyor musun? Evet, tamam abi. Onu... İnsan unsuru barındıran şeylerde sürpriz sonuçlar çıkma ihtimali çok yüksek. Ben de zorlandığım, gol yediğim, dayak yediğim tek şey açıkçası bu oldu. Sorduğun soru gayet güzel. Evet, benim hatam, çoğunluğu benim hatamdı. Ya yapmamam gereken şeyler, ya vermemem gereken şeyler, ya vermemem gereken tepkiler ya da fazla güvenmemem gereken. İşte bunların hepsini bir çuvala koydum ben. Sonra sırtımda taşımaya başladım. Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videoda asgari ücret konuşacağız. Yalnız videoya başlamadan ben hemen topu Onur'a atacağım. Otur, otur, otur.
Ben 2 kere göç ettim. Genellikle insanların hikayeleri şöyle oluyor. Köye göç ediyorlar. Ya başarıyorlar, orada kalıyorlar ya da başaramayıp dönüyorlar. Ben bir kere göç ettim, başardım. Sonra başardıklarımın hepsi bir başarısızlığa dönüştü. Avucumun içinden kaydı gitti. Yılmadım, ikinciyi göç ettim. Şu anda mesela ikinci göç ettiğim yerdeyiz. 5 parasız, sıfırdan yeni bir hayata başlıyorsun. Hatta o zamanki videolarda şey vardı. Sen köye göçü anlattın bize. Dedin ki 200 bin dolarım vardı. Ben 200 bin dolara gittim, işte bu arsayı 470 bin liraya aldım. Üzerine de bu eve şu kadar masraf ettim. Böyle göç ettim. Para var, huzur var. Para vardı, göç ettin. Parasız nasıl oluyor? Ben de anlatmaya çalışıyordum parasız da olur diye ama gösteremiyorsun parasız nasıl olacağını. İşte kalbinden geçene dikkat edeceksin. Allah verebiliyor. Parasız kaldım bir anda, sıfır. Ben koyunlarla yaşayacak bir yer arıyordum kendime. Bir alan buldum. Dedim ki ya burası kamp olabilir. Burada kamp bir işletme yapayım. İşte takipçiler gelsin. Hem ben takipçilerle içli dışlıyım. Hem de kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet verebilecek bir kamp, bir ticarethane haline getireyim diye. 4 sene süren ve zor kurtulduğum bir macera halinde dönüştü. Mesela o 0 lirayla ticarete başlayıp belki beni 10-15 milyon içeri sokan bir deneyim oldu. Bunun yanında ben yine sosyal medyada devam ederek özellikle bambaşka yere giden bir ekonomist çoban hikayesi var. O ekonomist çobanın daha çok verdiği imkanlarla orayı geliştirerek ya da ekonomi yönlü ya da eğitim yönlü işlerle geliştirerek sıfırdan ayakta durabilecek hale getirebildi beni yaklaşık 4 yılda. 4 yılın sonunda da artık orayı kapatıp tekrar o hani ilk başta avucumun içinden kayıp gitti dediğim imkanlar var ya, o imkanları tekrar sağlayabilme imkanına bir miktar kavuştum ve artık o hayali tekrar yerine getirmeye başladım. Şimdi o yüzden tekrar buradayız. Ay. Benim terlikle yaşamadığım sorunu adam botla yaşıyor ya. Nasıl o şeye girdi araya bilmiyorum ya. Aynen öyle. Hani sosyal medyada bir şey dolaşıyor ya. Ya sen ne sevap işledin de ne yaptın da senin farkın ne de böyle yerlerde yaşıyorsun falan gibi bir durum var ya. Ama işte orada bedel vardır falan. Orada bir hemen hikaye yazılır. Baksana yani uyandığın yer. Dolaşırken mesela işte şu sopayı yere vururken baktığın dağlar şuralar falan. Keyif alan var, almayan var tabii ki. Yani biz bir şey güzellemiyoruz ama Nasıl güzellemeyeceksin ya? Nasıl güzellemeyeceksin abi? Sabah uyandın, bulutlar çökmüş şu dağların üstüne. İnanılmaz bir görüntü. Sabah uyandık, gördüğün, duyduğun ses ve gördüğün manzara bu. Güzellememek imkansız. Keyif almayan varsa, bak bu sivrildilikten değil, o manzarayı görüp keyif almayan biri varsa ayarlarında problem vardır. İçgüdüsünde problem vardır. Çünkü biz yaratılış itibariyle buna eşlenik yaratılmışız. Bununla iç içe yaratılmışız. Bizim atalarımız hep bunlarla yaşamış. Yani yeşili görüp morali düzelmeyen, keyfi artmayan adam gitsin bir baktırsın kendine. Vallahi bak yani şaka yapmıyorum. yani kimsenin tabii tekamülüyle oynamayalım ama şuna çok seviniyorum. Bu videoları izleyip bana o kadar böyle özelden veya işte videodan altına falan mesajlar geliyor ki ya bir yerlerde bir evimiz vardı unuttuk veya bir arsamız vardı tekrardan biz de orayı düzeltmeye veya orada bir yaşam kurmak için çaba sarf etmeye başladık sayenizde falan diye. Asıl amaç bu ya. Biz de onu istiyoruz. Biz de bu duyguya sokmak istiyoruz aslında insanları. Şimdi gittiğim köylerde insanlar bulunduğu yerden, şehirlerden kendi hikayesi neyse onun vermiş olduğu dürtüyle kaçıyorlar. Ve önlerinde ne varsa onları görmeden gözlerinde bir perdeyle gidiyorlar. Yaptığı yanlışlardan bir tanesi bu. Yani buranın iteklemesiyle gidiyor. Orada başka bir şey çıkabiliyor karşısına görmüyorlar. Tamam sanki huzura kaçmış gibi oluyorlar. Şimdi eskiden yaşadığın tecrübeler var. İşte tavuk var, tavuğun bağlayıcılığı var, koyun var, koyunun bağlayıcılığı var vesaire. Gittiğim yerlerde de ufak böyle bir tavsiye niteliğinde ve de bu işi iyi yapanları gördüğümde de seviniyorum. Ya tamam huzura kaçtık hemen tavuk besleyelim, 2 tane yumurta alalım, koyun da olsun, para kazanalım, ticari aksın falan ama abi 24 saat var zaman ayıramıyor kendine. Tıkanıyor sonra. Tıkanıyor sonra olmuyor falan. Olmuyor değil. Olmasını planlayamıyorsun gibi bir durum var. Anladığım kadarıyla az önce kahve içerken bahsetmiştin. Yanında arkadaşların da var herhalde. Evet. Bu sistemi, bu anlattığın sistemi kurarken de onlar da sana yardımcı olacaklar. Bir tane de böyle küçük bir konteyner ev yaptırdık.
Onlar aslında kampta çalışan arkadaşlarımdı. İşsiz kalmasınlar adına. Uyumlu bir birliktelik olması nedeniyle, işte benim de ihtiyacım olması nedeniyle böyle bir ikamet yaptık. Hem burası pek çok canın bakıldığı bir yer olacağı için koyunuyla, tavuğuyla, köpeğiyle, kedisiyle her zaman her saniyesine yetişemeyebiliyorsun, bilirsin. O yüzden böyle bir birlikteliğe ihtiyacım var. Aslına bakarsanız çektiğim videoların en tepesinde hep şu mesajı vermeye çalışıyorum. Eğer hareket edeceksen kardeşim, bir kararın varsa, bir hayalin, almak istediğin bir haz varsa, yaşamak istediğin bir hayat, ya onun için harekete geçeceksin. Bu kadar basit. Elbette kolay değil hiçbir şey. Harekete geçirebiliyor muyuz acaba? Veya sıkıntılı, problemli, uyumsuz olup da insanlara zarar verme niteliği olan insanlar da acaba yola çıkmasa mı ya falan gibi böyle mesajlar içeren bir sürü insana mikrofon uzattığımız videolar çıkıyor. Şimdi de haberin var mı bilmiyorum. Malatya Üniversitesi tarafından videolarımız bir bilimsel makaleye çevriliyor. Çevrilmesi için şehir ve köy algısı başlığı altında bizim kanalımız seçilmiş, uygun görülmüş. Biz de izni verdik. Böyle bir durum var. Bu arada senin kanal öyle bir hale dönüştü ki üzerinden sosyolojik incelemeler bile yapılabilir. O yüzden hani bir araya getirilmiş, böyle dokümantasyon haline getirilmiş seri, çeşitli insanların, çeşitli fikirleri, başından geçenler, deneyimleri hepsini bir arada bulacağı, bir akademisyenin çok rahat bir kütüphane halinde kullanabileceği bir kanal aslında. Tam o cümleyi söyledi biliyor musun? Şu an çalışan profesör doktor aynen. Yani her şey dedi, önümüzde dedi. Yani sadece böyle birkaç eksik bilgi var. Onları da bana Excel dosyası olarak attı falan. Hani güzel oldu. Bundan önce çektiklerim, şu an çektiğim ve bundan sonra çekeceklerimin kimi çekiyorsam hepsi çok değerli. Ben de öyle miyim? Evet. Teşekkür ederim efendim. Parayı önceleyen bir insansanız, hayatınızın önceliğinin ilk üçünde para geliyorsa köye göç etmeyin kardeşim. Çünkü bu mecra size para kazandırabilecek, maddi tatmini sağlayabilecek bir mecra değil. Geldikten sonra ya biz oralarda ne iş yaparız, nasıl para kazanırız gibi sorular soracaksanız bu geçişi hiç düşünmeyin bile. Yani buraya geçecek adam bir miktar sistemden çıkma eğilimli olmalı. Bak, sistemden komple çıkamıyorsun. Komple çıkabilmek mümkün değil. Çünkü gidip bir yerden bir ekmek alacaksan o sistemin içindesin ama sisteme bağlılığını azaltma noktasında odaklanman lazım. Burası bana para kazandırır mı? Ya orada da iş yapar mıyız? Sorularınız varsa şehirde yaparsınız. Ya şimdi öyle bir ticaret zamanı ki şehirde bile yapamıyorsun artık yani. Bir de buraya gelip burada ticaret yapacaksın. Ben orada eker biçer para kazanır mıyım? Ben orada hayvancılıkla para kazanır mıyım? Günümüz Türkiye'si şartları olmasaydı mesela gerçekten olabilirdi. Daha minimal yaşamayı önceleyeceksen, kendi mutluluğun, doğa sevgisi, şu yandan gelen sesler, şu ortam, şu temiz havaysa önceliğin, o zaman hesaplarını yapmaya başla. Bunlar değilse yapma. Sosyallik arıyorsan yapma. Hani ben sosyal çevre olmadan yaşayamam. Maalesef burada geniş geniş sosyal çevreler edinemezsin. Elbette sosyal çevren olacak ama İstanbul'da ya da Ankara'da bulduğun gibi arkadaşlarla hadi bir kafeye gidelim, hadi top oynayalım, hadi o işler çok zor. Daha çok kendine odaklandığın, içe döndüğün bir dünya yaşıyorsan, içsel bir dünya yaşıyorsan, ailen buna itiraz etmeyecekse, ailenin fertleri köye göç ettiği için, kırsala geldiği için birbirine girecekse, fertlerinden bir ya da birkaç tanesi mutsuz olacaksa ve bu mutsuzluktan dolayı sizi suçlayacaksa düşünmeyin. Trafikten çektirdim. Böyle nostaljik bir tavırla. Şimdi mesela içine depo ve odunluk olarak. Ben açarım kapıyı diyecekken içeriden hiç beklemediğim bir şey çıktı. Şimdilik kış boyunca odunluk olarak kullanılacak. Evet. Köylerde yaşıyorsanız arkadaşlar imkanlar böyle çok komik bir hale gelebilir yaptığınız işler. Evi beğendin mi? Ev güzel. Yani zaten hemen hemen herkesin kafasındaki. Kibrit kutusu gibi ev tanımlamasına uymuyor mu? Doğru. Lüks mü? Değil. Değil. Küçücük. 2 tane de küçük yatak odası var. Bir tane de işte açık mutfaklı salonu. Hadi gidelim. Onun görevi bitti abi. Abi elime çok alışmış. Onun görevi arazide, boş arazide abi. Bunlar dışarıda. Dışarıda ama üstü kapalı.
genellikle kapı olarak burayı kullanıyoruz. Ana kapı değil. Böyle yerlerde genelde Köy evinde kim ana kapısından eve giriyor? aynen öyle. Evet, içeri doğru girdik. Evet, hemen bizi bir soba karşılıyor ve böyle o çok hoşuma gidiyor. Evet, soba eve başka bir anlam katıyor. Dediğim gibi bak, kibrit kutusu gibi ev değil mi? Burası taş mıymış? Burası eski bir taş evmiş. Sadece şu kısım var. Orası da bir şömine, ocaklık. Her şey bir yere yakışıyor bir şekilde. Bak baktığın zaman şu şeymiş mesela yer sinisi gibi değil mi? İçinde bir şeyler de pişirebilirsin. Şömine olarak da kullanabilirsin. Bu kapak olmuş. Kapak aynen. Önünde de bir tane halter var. Sobayı yakmaya başlayınca, sobayı kurmadan önce bunu yakıyorduk akşam keyif için. Sonra sobayı kurunca kapağını kapattık. Evin en sevdiğin köşesi neresi? Nerede oturuyorsun? Yani genellikle televizyon karşısı şu ikili kanepeyi kullanıyorum. Hem de sobanın da karşısı oluyor ya, böyle kedi gibi yaşama durumu söz konusu olabiliyor. Ayaklarımı hafif uzatarak. Evin enerjisi çok önemli ya. Abi evin enerjisi çok iyi ya, değil mi? Ben mi? Evler istirahat yeri ya. İnsanlara hani bunu soruyorum. Şöyle ayaklarımı buraya doğru uzattığım zaman ekranın karşısına da rahat yerleşebiliyorum. Keyif, konfor bu. Karşıda da soba. Oradan sıcak sıcak böyle soba karşısındaki kediler gibi Leo ile birlikte yaşıyoruz, gidiyoruz burada. Yemek yapılan yerle tamam koku moku onu ayrı konu da tercihe giriyor. Oturduğun yer yani iç içe herkesin birbirini gördüğü, Evet. bütün olayın, bütün ne dönüyorsa her şeyin burada olduğu bir durumu temsil ediyor ya sanki değil mi? Aynı evin içinde de izolasyon söz konusu oldu. Öncelikle geniş aile kavramından kurtulduk biliyorsun. Anaerkil, ataerkil, ata bata kalmadı. Çekirdek aile gibi bir saçmalık yerleştirdiler bize. O çekirdek aileyi de bir evin içine hapsettiler. Çocuklar bir odada, hanım mutfakta, erkek televizyonun başında elinde kumanda. Böyle saçma sapan bir küçücük alanda bile izolasyon söz konusu oldu. Evet, o açıdan çok daha sıcak, çok daha samimi. Aklıma getirdin yani bir tane duvar bak neleri kapatıyor, Evet. olmaması neleri ortaya çıkartıyor. Genel itibariyle de gördüğümde arkadaşlar yani böyle çok direkt bir tavsiye gibi de olmasın da tercih olarak bu tarz bir tasarımın tercih edildiğini sıklıkla gördüğümü söyleyebilirim yani. İnsanlar genellikle merak ediyor köye göç edeceği ya da kırsala gideceği zaman. İşte acaba neyi bilmeliyim, en temelinde neyi bilmeliyim diye. Aynı merak aslında kırsal insanında da var. Buraya göç edecek insanla ilgili ya da göç etmiş yeni komşumla ilgili ne bilmeliyim diye. İlk bilinmesi gereken iki taraf için de şu: farklı lisanı konuşan insanlarız. Türkçeden bahsetmiyorum. Birbirimizi anlayabiliyoruz Türkçe ama konuştuklarımızın içerikleri birbirine pek yakın olmayacak. Biraz empatik ve çabuk öğrenmeniz lazım. Özellikle kırsal insanıyla diyaloğu geliştirebilmek için. Çünkü vurgulamaları başka, lehçeleri, şiveleri başka. Yani bir Muğla insanı bambaşka bir şey söylüyor. Beklentileri başka. Konuşmalarının içerikleri başka. Yani sen şehirden gelen insan olarak Şanzelize'de yaptığın kahvaltıyı anlatmamalısın burada. Zamanında gidip Şanzelize'de yaptığın. O adam ondan anlamaz. Ne Şanzelize bilir, ne senin ne yaşadığını bilir, ne de umursar. Onunla bu tarz sohbetleri ya da sosyalleşmeyi senin çocuğun da, cümleyi bitireyim, hocadan müsaade isteyelim. Senin çocuğun da onun çocuğuyla aynı şeyi konuşmayacak. Farklı şeyler gördü, farklı şeylerle büyüdü. Burası da farklı şeyler gördü, farklı şeyler büyüdü. Sen fanus içinde büyüttün. Kırsaldaki yalın ayak kabak büyüdü ki o daha sağlıklı. Yani bunlara entegre olacak şekilde gelmesi lazım. Ya da işte kırsaldakinin de bambaşka kültürden birinin geldiğini, biraz daha yumuşak yaklaşmayı bilmesi lazım. Mesela belli bir konfora alışmış insanlar var ya. Teşekkür ederim. Hayatları 3+1, 5+1, 26+1 falan evlerde geçmiş doğal olarak bir şekilde yaşamış ama o geçişi nasıl yapıyor insanlar? Mesela bu ev hani küçük geliyor mu sana mesela? Şimdi ev metrekare olarak küçük ama niye benim metrekare olarak büyük bir eve ihtiyacım olsun ki? Ne yapmak istiyorsun? Mesela spor mu yapmak istiyorsun? Çık şuradaki balkona ya da toprağa, çık orada yap. Yani ev senin asgari müşterekte ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olsa yetiyor. Barınma böyle bir şey. Bizim atalarımız küçücük mağaralarda barındılar. Hani böyle
5+1'lere yayılmalar falan filan hiç gerek yok. Ben o hatayı Fevzi'ye de yaptım. Onlara eşya doldur, onlara temizlik yapmaya çalış. Kafayı yedirtecek bir durum yani. Böyle bir ihtiyacın yok. Gereken her şeyi o 2 odada yapıyorsun. Sonra çıkıp dışarıda takılıyorsun zaten. Çocukları fanusun içinde prens prenses gibi büyüttün mü? Kız zannediyor ki kendini prenses. 18-20 yaşına geliyor, evlenme çağına. Zannediyor ki kapıya beyaz atlı, beyaz Mercedesli prens dayanacak. Onlar maalesef o hani sonu gökten 3 elma düştü. Biri senin, biri benim, biri onun kafasına diye öyle bir masalda var. Gerçek hayatta bu olmuyor. Evet, o zaman elmaları yiyelim abi. Biri benim, biri senin başına düşmüş. Evet. İçerisi sıcak, dışarısı soğuk. Hani benim kahve? Yaptırayım hemen sana bir tane. Bitirelim o zaman. Işık kaçmadan. Evet, evet. Sıcacık ortama girelim ondan sonra. Şimdi benim bu ev oturum planlarında bahçeli ev gördüğümde, müstakil ev gördüğümde o etrafı nasıl kullanıyor? Keyfini nasıl yapıyor? Şimdi senin de çok fazla alanın var. Arkada havuz var bu arada, oraya da gidelim. Mesela buraya yazın bir planın var mı? Ne yapacaksın? Nasıl kullanacaksın? Plan tamamen zaten yazın burada yaşamak üstüne kurulu. Dış mekan alanları çok fazla. Güzel yapmış sağ olsun benim için. Burada mesela biz güneşle çok mücadele de etmek zorunda kalıyoruz. Güneş buradan doğuyorsa sabah burada duramazsın değil mi? Hemen orada güzel bir teras, balkon. Akşamüstü gel buraya, burayı kullan. İşte evet havuz var. Havuz keyfi yaşamak istediğin zaman. Burasını yapmış, çok da güzel yapmış. Yine eline sağlık. Portatif yapmış. Bu arada tam şu arada şunu söyleyeyim. Sen nefes aldığında. Şöyle tatlı bir konu var arkadaşlarımızla konuştuğumuz. Mesela Avrupa'daki yaşayan takipçilerimiz hep söylüyor. Ya burada güneş yok, her taraf gıpgırı, içimiz kararıyor falan diyor. Ben de her sabah kızımı okula götürürken güneşten şikayetçiyim tabiri caizse. Hep böyle güneş öyle açıdan 4 yerden vuruyor ki adeta bana kaza yaptıracak. Sonra diyoruz ki ya bunun adı lüks şımarıklık yani. Tabii. Buranın dış mekanları hakikaten çok kullanışlı. Hemen hemen 4 tarafı, 3 tarafında ayrı ayrı kullanabileceğin, günün çeşitli saatlerinde kullanabileceğin, çeşitli amaçlarla kullanabileceğin. Mesela bak çok yakın zamanda şu olacak. Arkada benim kamptan getirdiğim kargılar var ya. Üzerine kapama yapacağım. Çok şık duracak. Güneşi kesecek. Hem araçların hayatını kurtaracak. Hem biz rahatlıkla burada elektriği şarj ettikten sonra arabamıza binip buradan çıkıp gidebileceğiz gibi. Evin 3 tarafındaki boş alanlara bakın. Hepsi bir işe yarıyor. İşte şurada güneşlenirken hemen arkada gölgelenebileceksin. Şu sesi duyuyor musun? Her yerde rastlıyorum. Şu iğne yapraklı ağaçların içinde. Şu anda da yani Aralık ayı bırak da olsun yani değil mi? Elektriğin yanına ben rüzgar gülü de bağlayacağım bu sefer. Çünkü hep bu rüzgar var hemen hemen. Yani gözünü açtığında arkadaşların ağaçlar. Bak rüzgar neden her zaman rüzgar olduğunu görüyorsun burada. Rüzgar burada kazığıyla beraber bu arkadaşı devirmiş. Tabiata bu kadar düşman ama bu kadar da tabiattan beklenti içinde olan bir insanlık türünün geldiği bir başka dönem acaba olmuş mudur yani? Hiç bu kadar kötüsünün olduğunu zannetmiyorum ya. Anca şey falan bu zihniyete en yakın insanlık tarihindeki en yakın zihniyet Nazi Almanya'sı yani Nazilerdir. O kadar katı, o kadar düşmanca, o kadar yıpratıcı, parçalayıcı hale geldi dünya insanı. Böyle bir dönem zannetmiyorum ya. İnsanların ağaca düşman olduğu. Nasıl bu kadar zehir olabilir içinde ya? Zehir yok. Saldılar. Yani yaratılışımızda bu yok. Hangi çocuğun sen bir kediyi gördüğü zaman sinirlendiğini, bir köpeği gördüğü zaman sinirlendiğini görüyorsun? Sonradan yerleşiyor bunlar. Bu öfkeler, bu nefretler, bu çıkarcılıklar, bu bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılıklar falan bunlar hep sonradan öğretilen şeyler insanlara. Ve doğru kalıplarmış gibi öğretiliyor ama işte biz yanlışları doğrulaştırmışız, normalleştirmişiz. Bize böyle sunmuşlar. Biz de peşinden koşuyoruz. Sorgulamıyoruz da. Yani tamam ben de mesela buna benzer büyüdüm ama benim bir farkım vardı. Sorguluyordum sürekli. Ya bu mudur doğru? Bir dakika ya beni rahatsız eden bir şey var. O apartmanın içinde yaşarken lan burası değil ya burada değilim ayağım niye benim toprağa basmıyor gibi. Ya rahatsızlığından isyan da etmiyor insan ya. Halbuki huzur isyanda biliyor musun? Evet. Hazır mı hediye?
Hazır. Hazır mı? Bana göstermiyor musun? Nerede hediye? Arkamda. Tamam bakmıyorum. Tamam. Evet. Her videoda ayrı ayrı kişilere gittiğimizden dolayı dedim ki güzel bir ağ oluşturalım. Herkes bilmediği birine benim bir sonraki gideceğim hikayede bir hediye göndersin dedik. Bunu 3 video önce başlatmıştık. İzleyenleriniz varsa, izlemeyenler de dönebilir tekrar o videoya. Seydi Kemer'le çektiğimiz bir video vardı. Can abiyle Lale ablamız. Bir hikayesi var. O yürüyüş yapıyor kendisi. Yolda bulmuş bunu. Bunu da muhtemelen ona benzer bir durumda bulmuştur. Televizyonun kenarında böyle süs eşyası olarak duruyor. Doğada yaşayan insanın hediyeleri ve ilgili şeyler böyle oluyor arkadaşlar. Taş ve ahşap oluyor. Teşekkür ederim. Yerim var. Bunu koruyacak bir yerim hazır. Senin hediyen ne? Şöyle ayağa kalkın. Hikayesi olunca daha güzel oluyor değil mi? Evet. Ben de hikayesi olan bir hediyeyi kime gideceğini bilmiyorum şu anda. Sen biliyor musun? Var mı plan? Kime gideceğini biliyor musun? İzmir turumuz olursa o hanımefendiye gidebilir ama bilemiyorum şu anda. Şimdi böyle bir anahtar askısı bu. Bu bir mağazada gezerken hoşuma gitmişti. Ben bunu alırken o sana bahsettiğim zor zamanlar var ya, yuvaya hasret duyduğum dönemde, bunu görünce dedim ki evim olursa ben anahtarlık olarak bunu kullanacağım. Tamam, güzel. Hikaye güzel. Belki başkası için bir ev motivasyonu olur ya da başka bir şey için motivasyon olur. Çünkü ben buna baktıkça yuva özlemimi hatırlayıp ona dair bir şeyler yapıyordum. Hayat mücadele etmek için bayağı uzun, pişman olmak için çok kısa. O yüzden ben kimseye şöyle yaşayın, kırsala göç edin, şehirde kalın vesaire ahkam kesecek ya da öğüt verecek değilim. Sadece iç sesinizi dinleyin. İçiniz size neyi fısıldıyor? Ben burada mı olmalıyım? Ben bunu mu yapmalıyım? Ben bunu mu yaşamalıyım? Sanırım ihtiyacınız olan cevap içinizdeki seste. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.